Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çanta ile karşınızdayım. Yapımı hem çok kolay hem de çok kısa bir sürede biten bir çanta arkadaşlar. Ben simli iple ördüm. Siz istediğiniz makro iplerle örebilirsiniz. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Tığım 3 milimlik bir tığ, ipim de 1,5 milimlik bir ip. Öncelikle bir tane düğüm atıyorum. Sıkı bir zincir çekiyorum. Ondan sonra 31 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi bir tanesini dönüş için kullanıyorum ve ikinci zincirin içerisine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Toplamda 30 tane sık iğnem olacak. İkinci zincire batıp ipimi çıkarıyorum. İkisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. Üçüncü zincire batıyorum, ipimi çıkarıyorum. İkisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sıramızın sonundayız. Son sık iğnemizi de örelim. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. İşimizi şöyle yan bir şekilde tutalım arkadaşlar. Ve burada ilk sık iğnemizin, burası bizim ilk sık iğnemiz. 2 tane lobu var, görüyor musunuz? Bir ön lob, bir de arka lob. Arka lobuna batıp sık iğne yapıyoruz. Ve aynı noktaya bir tane daha yapıyoruz. Yani sıranın başında bir tane artırma yapmış oluyoruz. Bu noktaya 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Yine sıradaki sık iğnenin tam arka lobuna batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar bütün arka lobları tek tek sık iğne örelim, gelelim. Şimdi sıramın sonundayım arkadaşlar. Şöyle bir baktığınız zaman bakın, bir tane daha V şeklimiz var. Görüyor musunuz? Bu sonuncuyu muhakkak örün arkadaşlar. Atlamayın, yoksa işiniz küçülür. Şimdi bakıyoruz, sıramız bitti. Çünkü şöyle bir tümsek gördük. Bu tümseyi gördüğümüzde sıramız bitmiş oluyor. Evet, sıramızın başında bir tane artırma yapmıştık. Şimdi sıranın sonunda da bir tane artırma yapıyoruz. Aynı noktaya tekrar batıp bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip işimizi yine arkaya doğru çeviriyoruz. Bu sırada artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Her bir sıraya bir tane sık iğne örüyoruz. Ve yine arka loblardan örüyoruz. Sıra sonuna kadar tek tek örüp gelelim. Evet, sıramızın neredeyse sonundayız. Örelim burayı. Bakın arkadaşlar, sıramız bitmiş gibi görünüyor ama bitmedi aslında. Şurayı böyle bir açın. Lobun biri burada gizli, görüyor musunuz? Burayı muhakkak örün. Bitmedi. Bunu da ördük. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz ve bu noktada tekrar artırma yapıyoruz. Birinci sık iğnemizin burada arka lobuna batıyoruz ve bu noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2
Ondan sonra tek tek örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıramın sonundayım. Yine burası gizlenmiş ve orayı çıkarıyorum. Bu noktaya 2 tane yapıyorum. 1, 2. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Tek sayılarda artırma yapmadık. Çift sayılarda yaptık. Tek sayıda yapmadık. Çift sayıda yaptık. Yani birincide yapmadık. İkincide artırma yaptık. Üçüncüde yapmadık. Dördüncüde yaptık. Beşte yapmayacağız. Altıda yapacağız. Tamam mı? Arkasını çeviriyoruz. Ve 5. sıramızı örüyoruz. Bu noktada hepsini yine tek tek örüyoruz. Evet, bu şekilde birkaç sıra örelim. Ben kaç sıra artırma yaptığımı size söyleyeceğim. Örelim, örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben artırmalarımı bitirdim. Bakalım kaç tane artırma yapmışız. Şu noktalardan artırmalar yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra artırma yaptık. Şu an burada 42 tane sık iğnem var. 12. sıradayım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradan itibaren artırma yapmadan örüyoruz. Yani direkt düz bir şekilde tek tek sık iğnelerimizi örüyoruz. Bu şekilde artırma yapmadan örelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. Şu tümsekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aradaki sayılarla birlikte toplam 28 tane sıram var arkadaşlar. Evet. 28 sırayı ördükten sonra şimdi bir sıra eksiltme yapacağız. Birinciye batmıyorum. Bakın, zincirimi çekip döndüm. Birinciye batmıyorum. Direkt ikinciye batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane azaltma yapmış oldum. Ondan sonra tek tek sık iğnelerimin hepsini örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıramızın sonundayız. Burada da bir tane eksiltme yapacağız arkadaşlar. Birinciye değil, ikinciye batıp sık iğnemi örüyorum. Bir tane zincirle devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, işimizin etrafını bir sıra sık iğne öreceğiz. Burası bizim düzümüz. Bakın, şöyle duran taraf düzümüz. Böyle duran taraf tersimiz. Düz taraftan şu şekilde örüyorum. Bakın, 2 lobu da alıyorum. Sıradaki 2 lobu da alıyorum. Hani arka lobdan örüyorduk ya, bu sefer 2 lobu birden alıyoruz. Şöyle. Sıramızın sonuna kadar tek tek örelim. Şu noktada buluşalım. Evet. Şimdi sıramızın sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bu noktada 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi
Evet arkadaşlar, sıramızın sonundayız. Son sık iğnenin içerisine batıp bu noktada 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3. Şimdi tek tek devam ediyoruz. Bir tane bu ara sıraya batıp sık iğne yapıyoruz. Bir tane bu tümseye batıp sık iğne yapıyoruz. Bir tane araya, bir tane tümseye. Bir tane araya, bir tane tümseye. Evet, sıranın tam sonundayım. Bir tane şu araya yaptım. Şimdi şu noktaya batıyorum. Ve buraya yine 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Sıradan devam ediyorum. Şuralara bakın, 2 lobu da alıyorum. Şimdi tam sıramın köşesindeyim arkadaşlar. Şu araya yaptım bir tane. Şu noktaya bakın. Şuraya 2 lobu alıyorum. Bu noktaya 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra sıradan devam ediyorum. Bakın şu 2 lobu da alıyorum. Görüyor musunuz? Bazı arkadaşlar bu tarafta nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Hani burası bizim başlangıç sayımızdı ya. Böyle göründüğü için biraz zorluk çıkarabilir. Arkadaşlar bakın, 2 tane lobumuz var burada. İkisini alıyorum. Bu kadar. Şöyle. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sıramızın tam sonundayız. Bu noktaya yine 3 tane yapalım. 1, 2, 3. Bu ipimizi alttan sıkalım ve alttan yürütelim. Şu noktaya yine batıyoruz ve sık iğnelerimize devam ediyoruz. Örüp gelelim. Evet, sıramın sonundayım arkadaşlar. Bu noktada şimdi ilk sık iğnemin olduğu noktada bir tane sık iğnem zaten var ve oraya 2 tane daha yapıyorum. Hemen tepesine bağlıyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra da arka lobdan yapacağız. Yani bir sıra daha etrafını çevireceğiz. Şimdi sıramın sonundayım arkadaşlar. Bu noktada bu
ilk sık iğne var ya, orada zaten bir tane sık iğnemiz vardı. Şimdi biz oraya 2 tane daha sık iğne yapacağız ve köşeyi üçlemiş olacağız. Hemen ilk sık iğnemizin tepe noktasına batıp bir tane zincirle de sabitliyoruz. Bir sırada arkadaşlar arka lobdan öreceğiz. Şöyle yine batalım arka loba. Ve örelim. Burada artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Her bir tane sık iğnenin içerisine birer tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Tam köşedeyiz arkadaşlar. Buraya artırma yapmıyoruz. Tek tek örüyoruz söylediğim gibi. Çünkü şurada oval bir görüntü elde etmek istedim. Evet. Bu şekilde bütün evet, bu şekilde bütün işimizi çevreleyelim, gelelim. Evet, ben bitirdim arkadaşlar. Sonuncusunu da yapalım ve ilk sık iğnenin içerisine kaydırarak bağlayıp bir tane zincir çekelim. İpimizi bu noktada koparalım. Şimdi arkadaşlar şöyle makrom işlerinizi ellerinizle düzeltin arkadaşlar. Yamukluğu giderin. Bu parçanın aynısından bir tane daha örelim. Ben ördüm arkadaşlar bu şekilde. 2 tane parçamız var. Şimdi körük öreceğiz kenarlarına. Tek bir parçadan oluşan ince bir körük öreceğiz arkadaşlar. 8 tane zincirle başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir tanesini dönüş için kullanıyorum ve ikinciye batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sonuncusuna da 7. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum ve arka lobdan yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane daha, 7. Bir tane zincir çekip geriye doğru çeviriyorum. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyoruz. Evet arkadaşlar, körüğümüzü bakalım kaç sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burası çantamızın ağız kısmı ve biz tam şu noktadan, bakın şu noktadan başlayacağız. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Şurayı da içine alalım. 101, 102. Tam 102 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi neye göre saydık?
3 kenara göre saydık. Siz eğer çantanızı daha büyük yaptıysanız siz kendinize göre, kendi sayınıza göre körük öreceksiniz arkadaşlar. 102 tane sayımız var ve biz şimdi 102 sıralı bir körük öreceğiz. Şimdi burada 3 tane sıramız var. 1, 2, 3. Bu şekilde 102 tane örelim, gelelim. Bu noktaya, pardon, 2 lobu da alıp örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu noktaya da 7. 7 tane yaptım. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Burası bizim dönüş için kullandığımız nokta. Ve buraya bir tane daha yapıyoruz. Tamam mı? Bir 3 tane yapıyoruz köşelere. Bundan sonra her birine bir yapacağız. Şimdi şu araya bir tane yapıyoruz. Şu tepeye bir tane. Araya bir tane. Tepeye bir tane. Bu araya bir. Tepeye bir. Bu şekilde arkadaşlar her bir sıraya bir tane sık iğne yapalım. Köşelere 3 tane yapalım. Bitirelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben körüğümü ördüm. Sonuç olarak bu şekilde görünüyor. Şimdi dikişi yapalım arkadaşlar. Tam şu noktadan batıyorum. Ve buranın da tam şurasından batıyorum. Karşılıklı olarak iç lobları, buranın arka lobunu ve buranın yine bu taraftaki arka lobunu karşılıklı olarak dikeceğiz arkadaşlar. Fazla ipimiz var. Onları birbirine bağlayalım. Ve kaydırma yöntemiyle dikişimizi yapalım. Şimdi iç lobu alıyorum arkadaşlar. Bakın. Karşının da iç lobunu alıyorum. Şu iplerimizi iç tarafa alalım. Şu fazla olanları. Şurada bir dursunlar. Dikişimizi net görelim. Arka loba batıyorum ve buranın da bir tane bu taraftaki lobuna batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Arka lobu alıyorum ve buranın arka lobunu alıyorum. Tamam mı? Kaydırma yapıyorum. Şimdi arka lobu alıyorum. Diğerinin de arka lobunu alıp kaydırma yapıyorum. Birer tane lob alıyorum arkadaşlar. Bakın şuranın arkasındakini alıyorum ve buranın arkasındakini alıyorum. Kaydırıyorum. Bakın ipimi alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bakın ipimi buradan arka loba batırıyorum. Diğer taraftan arka loba batırıyorum. Kaydırıp çıkarıyorum. Kaydırıp çıkarıyorum. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bakın. Her birini tek tek kaydırma yöntemiyle dikelim. Daha sonra arkadaşlar buranın bu şekilde düz tarafı dışarıda, ters tarafı içeride olacak şekilde burayı da dikelim. Gelelim. Şöyle arkadaşlar. Şurayı dikeceğiz arkadaşlar. Daha sonra çekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yetmeyecek demeyin. Yeter. Çünkü buradaki
sayılarımız buradakilere denk olduğu için yetecektir. Bu şekilde tek tek dikelim. Daha sonra arka taraftan şunu şöyle dikelim arkadaşlar. Yine arkadaki loplardan dikeceğiz. Tek tek dikişimizi yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, ben dikişimi yaptım. Size gösterdiğim şekilde iki tarafı da diktim. Şimdi ağız kısmına bir sıra kaydırma yapacağım. Burada bir tane zincir çektim ve şimdi sırayla şu ağız kısmının arka lobuna arkadaşlar kaydırmalar yapacağım. Şu ağız kısmının arka loblarına kaydırmalar yapacağım. Çok sıkı yapmayacağım arkadaşlar. Gerdirme olmasın. Bu şekilde köşeye kadar örelim, köşede buluşalım. Evet, tam köşedeyim arkadaşlar. Şimdi buraya da kaydırmamı yapacağım. Hemen ilk sık iğnenin içerisine, sonra sırayla tekrar. Her bir sık iğnenin içerisine bir tane kaydırma yapıyoruz. Şimdi şuraya da yapalım. Karşıya. Evet. Sıramızın başına kadar bu şekilde kaydırıp gelelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonundayım. Şimdi bu noktada ilk kaydırmamın üzerine kaydırmayla bağlayıp bir tane zincirle sabitliyorum. Burada ipimi koparıyorum. İpimi birazcık uzun koparacağım arkadaşlar. Şöyle keselim. Evet, şimdi bu ipimizi daha sonra kapağa dikmek için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi kapak yapacağız. Kapağı neye göre sayacağız arkadaşlar? Şu noktadan şuraya kadar 30 tane arkadaşlar. 30 sayıyla başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 30 tane zincirimi çektim. Bir tane de dönüş için zincirimi çekiyorum. Şimdi ikinci zincirin içerisine batıp sık iğne yapıyorum. Her bir zincire bir tane sık iğne yapalım. Toplam 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıramın sonundayım. Son bir tane zincirim kaldı. Onu da örüyorum. Toplam 30 tane sık iğnem var.
Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Yine arka lob tekniğiyle öreceğiz arkadaşlar. Arka lobu örüyoruz. Evet. Bu şekilde kapağımızı örelim. Belli bir uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Sonra eksiltmelere geçeceğiz. Örelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben kapağı bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi daha önce size göstermiştim. Ya şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Birinciye değil ikinciye batacaksınız. Ya da hem birinciye hem ikinciye. Tamam mı? Yani bakın arkadaşlar. Birinciye batıyorum. Sonra ikinciye batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde de eksiltme yapabilirsiniz. İsterseniz atlayarak eksiltme yaparsınız. O size kalmış. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek sık iğnelerimizi örelim. Sıra sonunda bir tane daha eksiltme yapalım. Şuraya kadar örelim gelelim. Evet, son iki tane sık iğnem kaldı. Onları da eksiltiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Örüyorum. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum ve bu sırada eksiltme yapmadan örüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, zaten size göstermiştim. Bu sırayı eksiltmiyoruz. Bir sonraki sırada eksiltme yapıyoruz. Bir sonrakine eksiltmiyoruz. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Ben kaç sıra eksiltme yaptığımı size söyleyeceğim. Eksiltelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüz toplamda. 2, 4, 6, 8. Zaten 8 sıra normal şekilde sıramız vardı. Bundan sonrasında eksilttik arkadaşlar. Bakalım kaç sıra eksiltmişiz. 8, 10, 12, 14, 15. Toplam 15 tane sıramız var. Yani 15, 15, 30. 30 tane sıramız var. Kaç tane kaldı? Burada bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane kalana kadar eksiltmişim arkadaşlar. Bundan sonra bir sıra normal bir şekilde sık iğne öreceğim. Yani çevreleyeceğim arkadaşlar. Buradan başlayalım. Sıramın sonundayım. Köşeye 2 tane yapacağım. 1 bir tane daha yapalım. 2. Bundan sonra tek tek devam edelim. Tam yine köşedeyim arkadaşlar. Bu köşeye tekrar 2 tane yapıyorum. Dönüş için. Tek tek ileriden devam ediyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar köşelere ikişer tane yapalım. Diğerlerini de bir bir örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, tam köşedeyim. Köşeye bir tane sık iğne yapmışım. Bir tane daha yapıyorum ve ilk sık iğnenin tepesine kaydırıp ipimi buradan
kesiyorum. Şimdi kapağımızı çantamıza dikelim. Burası çantamızın arka tarafı arkadaşlar. Burası da ön tarafı. Arka taraftan şimdi güzel bir dikiş yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kapağımızı dikmeye başlayalım. Şu noktada şu ilk olduğum yere batıyorum ve buradan da şöyle bakalım, şu noktaya arkadaşlar, tam buraya, iç tarafına, bakın bu tarafa doğru olan yere, bu taraftaki loba, yani şuradakilere birinciyi sık iğne olarak, birinciyi zincir olarak, birinciyi zincir olarak çekiyorum. İkinciden kaydırmaya devam ediyorum. Bakın üstteki lobu alıyorum. Karşıdakinin üstteki lobunu alıp kaydırma yapıyorum. Sıradakini alıyorum. Bir sonrakine kaydırma yapıyorum. Sırayla arkadaşlar. Sadece kaydırıyorum. İkisine de batıyorum. İpimi bir anda çıkarıyorum. Şuraya kadar örüp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Kapağım bitti arkadaşlar. Şimdi bu ipimizi bu tarafa alıp kaybedeceğiz. Şöyle götüreceğiz. Şimdi arkadaşlar, aksesuarlarımızı bir takalım. Bir tane açma kapama düğmemiz var. Bunu tuhafiyeden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun tam orta kısmına takacağız. Açalım iyice ve tam ortalayalım. Evet. İyice sıkalım arkadaşlar. Daha sonra bunu hizalayalım ve bu aparatımızı takalım. Bunu nereye takacağımıza bir bakalım.
dümdüz bir şekilde gelsin arkadaşlar. Şimdi şöyle halkalarım var arkadaşlar. Onları da takmak istiyorum. Şu noktadan evet. Şimdi arkadaşlar çantamızı ters tarafını çevireceğiz ve tersine yapışkanlı astar takacağım. Çünkü bu çantamız kutu çanta olduğu için dümdüz durmasını istiyorum. O yüzden de ben yapışkanlı astar dikmeyi tercih ediyorum. Şimdi iyice düzleştirelim bunu. Hatta içini iyice dolduralım arkadaşlar. Ben bir şeylerle dolduracağım içini çantanın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir telam var benim. Dediğim gibi yapışkanlı. Ben bunu dümdüz bir şekilde buraya yapıştıracağım. Ve daha sonra iğne ile dikeceğim arkadaşlar. Çünkü yapışkan tek başına kesinlikle yapışmıyor. O yüzden size de dikmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tam şu noktadan görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle Şimdi nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Bu şekilde bunu yapıştırdım ya arkadaşlar. Benim bir de şöyle orta için şeridim var. Kestim. Bunu da daha sonra buraya dikeceğim. Arka tarafa da bir tane daha var. Onu dikeceğim. Evet arkadaşlar, çantamın şu an dolu hali bu şekilde. Şimdi bu zinciri takacağım. Çantamızı omuz çantası olarak kullanacağız. Çapraz çanta olarak kullanacağız. Evet, çantamın yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer çantamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olun.
Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.